değerli misafirler, sayın hocalarım, ahşapla üretenler, işleyenler, tasarlayanlar, genç mimar ve mühendis meslektaşlarım, ahşap gelecektir, sürdürülebilir şehirlerde yaşam ve yangına dayanıklı ahşap yapılar seminerine hoş geldiniz. Bir yağmurlu İstanbul günündeyiz. Bu sebeple programımızı 10 dakika geç başlatıyoruz. Biz bu semineri Bahçeşehir Üniversitesi Ahşap Yapı Uygulama Araştırma Merkezi, Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ve Finlandiya merkezli Nordtread firması ve aynı zamanda bu firmanın Türkiye temsilcisi olan An Mimarlık'la sizler için organize etmeye çalıştık. Bugün denetçilerin de birazdan ahşap yapıları kontrol edenlerin, tasarlayanların daha büyük bir kalabalıkla bu salona katılacağını düşünüyoruz. Bugün güzel bir program hazırladık arkadaşlarımla, sektörden dostlarımla sizler için. Bu programın üzerinden birlikte bir geçelim isterim. Öncelikle ben sizlere Türkiye'de ahşap yapı sektörünün bugünü ve geleceğiyle biraz yurt dışından örneklerle ve Türkiye'den örneklerle bir sunum gerçekleştireceğim. Bu sunumu gerçekleştirmekteki amaç 20 küsür yıldır ahşap anlatan bir mühendis olarak her sunumda Türkiye'den örnek sayısı artıyor. Yani ben dünyadan örnekler gösterdikçe benzer örneklerin Türkiye'de yapılmış, tasarlanmış, inşa edilmiş örneklerin sayısı arttığı için inatla ve hırsla benzer sunumlar yapmaya devam ediyorum. Ahşapla tasarım ve ve bu konuda mevzuatta uygun yangın korumasıyla Finlandiya'dan misafirimiz burada. Auti dün geldi. Hoş geldi tekrar. Auti bizimle olacak. Auti Kallio Nordtread firmasının CEO'su. Bir diğer konuşmacımız David Toppe. O da dün yine İstanbul'a geldi. Ahşabın güzelliği üzerine inşa vaka çalışmaları, uluslararası uygulamalar ve öne çıkanlar konusunda bize destek olacak. Ve gördüğü, gittiği, denetlediği, katkı sağladığı uygulama örneklerini bizlerle paylaşacak. Bir öğle molamız var. Ardından seçim net diyoruz. Seçim o kadar net ki alev geciktiricilerin mevzuata uygunluğu ve işlevselliği. Seçim netin aslında altında yatan ahşap. Ahşapla tasarlamak, ahşapla inşa etmek. Bugün burada anahtar kelimelerimiz var. Sürdürülebilirlik, yenilikçi teknolojiler, bunların tasarıma katkıları. Sanırım biraz o konuda daha çok örnek gösterecek bize sevgili Pekka. Bir diğer sunum sürdürülebilirlik mimari, yığma ahşap yapılar ve inovasyon konusunda An Mimarlık kurucusu Sayın Alper Nerminli'den gelecek. Yığma yapılar, kütük evler hemen aklımıza geliyor. İnovasyonla kütük yapı nasıl birleşir? Daha konforlu bir yaşam nasıl olur? Dolu bir sistem, ahşap yapı nasıl verimlidir enerji açısından ve içinde yaşam açısından bize özetleyecek. Oturumun son konuşmacısı birazdan aramıza katılacak. Yapı örgüsü ve bağlam. Mehmet Kütükçüoğlu, Teğet Mimarlık kurucusu. Teğet Mimarlığın yaptığı yapılar, uygulamalar, tasarımlar konusunda bizimle olacak. Biz bugünü etkileşimli bir sohbet ve soru cevapla bitirmek istedik. Çünkü gerçekten tüm konuşmacıların ahşapla tasarlamaya, inşa etmeye ve ahşabı yangına dayanıklı, daha dayanıklı hale getirmeye dair çok tecrübesi var. Bu tecrübelerin sizlere derin sorularla aktarılacağı bir oturumla da günü noktalayacağımız için o seminerin sonuna kadar bugününüzü buraya da ayırmanızı rica ediyorum organizasyon ekibi adına. Ben sunumuma başlayacağım şimdi. Eğer becerebilirsem. Evet. Ahşap gelecektir bir motto. Bu motto aslında fakülte içerisinde de, Bahçeşehir Üniversitesi içerisinde de son birkaç yılda şekillendi. Ama benim 20 küsur yıllık bir mottom bu. Biz Bahçeşehir Üniversitesi Ahşap Yapı Uygulama Araştırma Merkezi olarak sizleri bugün bir arada toparlamaya çalıştık.
Ve merkez genç bir merkez. Yansıda da gördüğünüz gibi 18-10-2024'te resmi gazetede yayınlanarak kurduğumuz bir uygulama ve araştırma merkezi. Burada şu bilgiyi vermek isterim. Bir üniversite bünyesinde bir araştırma uygulama merkezi kuruyorsanız eğer, bunu Yükseköğrenim Kurumu'ndan onayını alarak, işte resmi gazetedeki süreçlerini tamamlayarak yapmanız gerekiyor. Biz de üniversite içerisinde öncelikle ahşaba dair bir dizi etkinlikler düzenledik. Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nin gücüyle, onların desteğiyle bir dizi etkinlikler düzenleyerek ahşaba dair bilinirliği arttırmak ve ahşapla tasarlamaya dair yeni mimar ve mühendis arkadaşlara destek olacak bir etkinlik dizisiyle başladık aslında merkez kurulmadan önce. Buna da Archidesign Timber Talks dedik. Çünkü hala hazırda Archidesign Talks adında bir etkinlik dizisi, online ve yüz yüze bir etkinlik dizisi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi tarafından yapılıyordu. Biz orada ahşabı vurgulayarak, ahşabın gücünü anlatarak dünyanın dört bir yanından, Kanada'dan, Amerika Birleşik Devletleri'nden, İsveç'ten, burada afişlerinin sadece bir kısmını gördüğünüz konusunda çok uzman mimarların tasarımlarını, yine o uzman mimarların kendilerinden dinleme fırsatını genç mimarlara ve akademideki hocalarımıza tanımış olduk. Bu etkinliğin ardından sizleri daha uygulamaya yönelik seminerlerle buluşturduk. Roto School on Tour adını verdiğimiz ahşap yapı inşasına yönelik bir dizi, bir İtalyan firmasıyla bir etkinlik dizisi yaptık ve yeni ahşap yapılar nasıl tasarlanır, depreme karşı ya da çok katlı ahşap yapılar nasıl tasarlanır onu gördük ve merkezimizi tanıttık. Düzenlediğimiz, katıldığımız televizyon ve radyo programlarında, katıldığımız fuarlarda, toplantılarda hem merkezimizi hem de merkezin misyonu olan ahşapla doğru uygulamalar ve doğru tasarımlar yapıp inşa edebilmenin altını çizdik. Bazen yerel yönetimlerden ve bazı mimarlık ofislerinden talepler geldi ve bizler teorik ve uygulamalı eğitimler düzenledik. Yine Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nin de bulunduğu Kuzey Kampüs'te oranın fiziki olanaklarını da kullanarak hem teorik hem uygulamalı eğitimler düzenledik ve genç tasarımcıların ahşaba dair ufuklarını biraz açalım diye yine aynı mottoyla, ahşap gelecektir mottosuyla tasarla ve inşa et dedik ve bir öğrenci yarışması düzenledik. Bu öğrenci yarışmasında birincilik ödülü alan tasarımın dün Bursa'da bir fabrikada üretimini genç arkadaşlarla birlikte deneyimledik. Yani tasarlanan, birincilik ödülüne layık görülen bir ahşap yapının kampüs içerisinde bulunacak, oraya monte edilecek bir ahşap yapının üretim aşamalarını gördüler ve önümüzdeki haftalarda da Kuzey Kampüs bahçesinde montajını gerçekleştireceğiz. Tüm bunlarda amaç ahşabı hem malzeme olarak tanımak hem de onun hakkında doğru tasarım örneklerini deneyimleme fırsatı bulmak. Ahşap bugün aramızda iki tanesi Finlandiya'dan, biri de İngiltere'den 3 yabancı misafirimiz var. Onlara biraz özel hazırlanmış birkaç slaytla devam edeceğim. Ahşap Anadolu'da yüzyıllardır kullanılan bir yapı malzemesi. Artık bunu 25 senedir hepimiz altını çiziyoruz ama ayakta kalan en eski yapı bir mezar odası. Gordiyon Kralı'nın babası için yaptırdığı Ankara yakınlarındaki M.Ö. 800'e tarihlenen bir mezar odası. Hemen her yerde, sizlerin doğduğu yerlerde, yani geliştiği, büyüdüğü noktalarda, yani Anadolu'nun tüm coğrafyasında, kuzeyden güneye ahşap görmek mümkün. Bugün öğleden sonra Alper Bey bize yığma yapılar anlatacak ama biz bu yığma yapıları 1200'lü yıllardan biliyoruz mesela. İşte Göceli Camii Samsun'da onun bir örneği. Peşi sıra hep gurur duyduğumuz, işte geçtiğimiz yıllarda UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınan Eşrefoğlu Camii gibi. Bu örnekler ahşabın bu coğrafyada
kullanıldığını ve doğru malzemelerin doğru tasarımlarla birleştiğini gösteren örnekler. Bir zamanlar ahşap ve İstanbul dediğinizde bu slaytta gördüğünüz gibi bir sigorta haritasında sarıyla gösterilen o kare kutucukların hafif ahşap yapım sistemiyle yapılmış yapılar olduğunu biliyoruz. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde 1,5 milyon evin aslında hafif ahşap yapım sistemiyle her yıl üretildiğini verileri elimizde var. Ahşap öyle bir malzeme ki onu üretirken çok az enerji harcıyorsunuz. Bu slaytta gördüğünüz gibi diğer yapı malzemeleriyle karşılaştırıldığımızda. Ve hepimizin derdi belası olan, bizim de merkezimizin kuruluş ilkeleri ya da kuruluşuna katkı sağlayan sürdürülebilirlik kalkınma amaçlarında hep bir telaşımız, derdimiz var. Karbondioksit emisyonunu azaltma. Bu slaytta görüyorsunuz ki yapı sektörü aslında bu karbondioksit emisyonunu en fazla kaynağı yapı endüstrisinden geliyor, yaklaşık %42 kadar. Peki ahşap ne yapıyor? Ahşap karbondioksiti açığa çıkarmaktansa onu içerisinde hapseden bir yapı malzemesi. Bu slaytta gördüğünüz gibi 1 metreküplük bir kutu, bir ahşap aslında 1 ton karbondioksiti içerisinde hapsediyor. Biz diyoruz ki kalkınma amaçlarında ahşap yapıyla inşa ederseniz bu amaçlardan aslında 7'sini gerçekleştirmiş, 7'sine olumlu hizmet etmiş olursunuz diyoruz. Daha yaşanılabilir bir şehir inşa edebilmek için, daha iyi bir iklim için, daha doğaya saygılı bir tasarım için, insan sağlığına daha iyi gelen tasarımlar yapmak için gibi bu ana başlıklarda ahşapla tasarlıyoruz. Ahşap karbon deposu dedik. Ahşap çalışması, işlenmesi kolay bir yapı malzemesi dedik ama yenilikçi yaklaşımlar, geçmişin o slaytlarda gördüğünüz gibi bilgi birikimleri ve bugün ileri teknolojilerin bu endüstri için, inovasyonun, yenilikçiliğin bu endüstri için çalışıyor olması ve ahşabın yangın dayanımının anlaşılması, ahşabın deprem ve yangın dayanımının anlaşılması, bugün konumuz yangın. O yüzden yangının biraz daha altını çizeceğiz. Çok katlı yapılarda ya da insanların çok kalabalık olarak bir arada bulunduğu yerlerde ahşapla tasarlamanın daha kolay olduğunun altını bir kez daha çizdi ve inşaat ve mimarlık sektöründe bir yenilikçi rekabet başladı artık. Betonarme, çelik ve ahşap birbiriyle rekabet eden yapı malzemeleri oldu. Hal böyle olunca da bununla tasarlayan mimar mühendisler, ofisler, uygulamacılar, yükleniciler de birbirleriyle tatlı bir telaşa girdiler. Ne mutlu ki diyoruz. Türkiye'nin 2053 net sıfır hedefi var. Bir ulusal katkı beyanımız var. Bunu Birleşmiş Milletler'in iklim değişikliği konferanslarında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yetkilileri altını çizerek, raporlara koyarak hem yazılı hem de sözlü beyanlarda bulundular ve tarihe not düştüler. Türkiye Cumhuriyeti 2053'te sıfır karbon hedefinde. Peki sürekli büyüyen, sürekli gelişen, yeniden inşa edilmek zorunda kalan depremler ya da farklı sebeplerle dönüşüme giren şehirleri inşa ederken bu net sıfır hedefini nasıl sağlayacağız? O zaman artık ahşap konutları konuşma zamanıdır. Barınma mekanlarımızı çok katlı 4, 5, 6, 7 katlı ahşap yapılar nasıl inşa ediyoruz diye konuşma zamanı belki bugün ve önümüzdeki 5 yıl olacaktır diye düşünüyorum. Ahşap endüstrisinin en önemli yenilikli teknolojisi tüm derslerde gördüğümüz ahşabı birbirine ardına ucuca ekleyerek daha uzun, daha geniş ahşap yapı malzemeleri oluşturmak. İşte bu yapısal endüstriyel ahşap aslında bir standarda sahip. Yani bir endüstrinin ürünü. Siz 2 tane ahşabı alıp birbirine çakmıyorsunuz. Endüstriyel, homojen, istediğiniz nitelikte, size istediğiniz mukavemet değerini veren bir yapı malzemesi oluşturuyorsunuz. Bu bir basit kereste de olabilir, lamine ahşap dediğimiz bir malzeme de olabilir. Yansıda görüyorsunuz. Çapraz lamine ahşap dediğimiz gibi. Yani birleşim tekniği, yapım tekniği birbirinden farklı olan ama özünde taşıyıcı, yapısal eleman oluşturan yapı malzemeleri üretiyoruz. Ve bu yapı malzemeleri
artık bize çok büyük olanaklar sağlıyor. Bugün konumuz yangın. Çok ikonik bir fotoğraf. Benim lisansta 2. sınıfta ders kitabımdan bir fotoğraf. Bütün bu tarz yangınla toplantılarda da gösterilir. Bir deprem oluyor 1906'da San Francisco'da ve San Francisco bir ay boyunca yanıyor. Yani felaketler aslında ardı sıra geliyor. Bugün depremi konuşurken yangını da eş zamanlı olarak konuşmamız gerekiyor. Ve çok fotoğraf kendini anlatıyor aslında. Bir ahşap taşıyıcının, görüyorsunuz bir ahşap taşıyıcı, yangın etkisiyle erimiş bir demiri hala taşımaya devam ediyor. Bu hala bize aslında yapıdan kaçma fırsatı sağlayan hala ya da multidisipliner bir çözüm olarak birlikte ortak mimar, mühendis, yangın danışmanı hep birlikte çalıştığımız yapılarda yangın danışmanının bize verdiği işte 45 dakikada bu yapıyı boşaltabiliriz, 60 dakikada bu yapıyı boşaltırız ve kimsenin burnu dahi kanamaz dediği süre. Biz Haydarpaşa Garı'na gidelim. Bizim gözbebeğimiz, çok önemli bir tarihi yapı. 2010 yılında yangından sonra bir yangın gerçekleşti biliyorsunuz. Hala restorasyonu ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Benim çektiğim fotoğraflar bunlar. Görüyorsunuz ahşap burada ana taşıyıcı strüktür değil. Daha çok inşaat mühendisi arkadaşlardan aldığım bilgiye göre çeliğin ana taşıyıcı strüktür olduğunu biliyorum. Ve ahşabın dışında üzerinde bir kömürleşme tabakası oluşuyor. Yani bu kömürleşme tabakası bizim tasarımlarımızda hayat kurtaran tabaka. Elbette ki bu malzemenin kalınlığı, sizin tasarımınız, yangın kaçışlarınız bütün bu süreleri ve insan canına zarar gelmemesini sağlayan etkenler. Yangın sonrası hala taşıyıcılığını kaybetmemiş bir kesit size yapıdan kaçma zamanı sağlar. Hatta bu altta kalan yanmamış kesit tekrar kullanılabilir. Mukavemet değerindeki bir takım kontroller yapıldıktan sonra. Biz çok katlı ahşap yapılar inşa ediyoruz demiştik. Bakın bir lamine ahşap yapıda yangın sonrası kömürleşmeyi gösteren bir fotoğraf. Yani dışarıda bir kömür tabakası var ama yangın içeriye kadar henüz ilerlememiş. Başka bir slide göstereyim. Ahşabın üzeri 1000 derece kadar ısınmış. Bir alçı pan var 20 santigrat derece içerisi dışındaki ölçüm sırasında. Yani siz bu yapıdan gerçekten kurtulabiliriz. Yani ahşap yapıda yangın varsa korkmadan uyarılara uyarak tüm yapılarda olduğu gibi ama biraz daha güvenli bir tarafta kalarak hayatta kalma şansımız daha yüksek. Biraz gezelim sabahın bu saatinde. Çünkü ahşap yapı merkezi biliyorsunuz bir iletişim noktası. Dolayısıyla bu iletişim noktası olarak gördüğü, bildiği, öğrendiği şeyleri sizlerle de paylaşmak misyonunda. Burası İsveç. Nisan ayında bir seyahat yapmıştık İsveç'e. Bu seyahatte bir müze, bir teknoloji müzesi. Oldukça güzel bir yapı. Görüyorsunuz yapının dış çatı kaplamalarında da aslında 120 bin adet çam çatı kiremiti kullanıldı diyor. Bizim Anadolu'daki örnekler gibi, Doğu Karadeniz'deki örnekler gibi. Biraz içine giriyorsunuz. Sizi muhteşem bir mühendislik bekliyor. Bir eğrisel çatı açıklığı var. 48 metrelik bir eğrisel açıklık ve LVL denilen Laminated Veneer Lumber İngilizce adıyla bilinen sizlerin daha kolay anlaması için aslında çok katmanlı tabakalı bir kontrplak diyebileceğim yapısal bir malzeme. 20 kilometre LVL ile bu bina inşa edildi diyor. Bu binayı inşa etmekte emek harcayan Ulumer Lehman adındaki İsviçre firması ve yapı Stockholm'de o yıl bir ödül alıyor. LVL'yi de malzeme olarak yukarıda görüyorsunuz. İsveç bu konuda son yıllarda Avrupa Birliği içerisinde, Avrupa ülkeleri içerisinde en çok ahşaba yatırım yapan ülkelerden biri. Bir diğer proje 2025 yılında başlayan, benim de ilk yapılarını görme fırsatım oldu. Wood City projesi. Burada gördüğünüz 250 bin metrekarelik alan, 2000 konut
ve 7.000 ofis inşa edilecek ahşaptan. Atrium firması bu işin yüklenici firması. Tasarım, uygulama hepsi bu firma tarafından gerçekleştirilecek ve 2027'de 250.000 metrekare alan İsveç'in kalbinde, Stockholm'de ahşapla inşa edilecek. Biraz daha geziyoruz, Kanada'ya gidiyoruz, ahşapla olanaklarımızı görüyoruz. 69 metre bir açıklıkla bir spor kompleksi burası. Oldukça ikonik, çok güzel bir tasarımı var. Mimarların ismi aşağıda yazıyor. Ve karbondioksit deposu ahşap yapılar. Artık yarışımızda hesabımız şu. Kaç ton karbondioksit depoluyor bir yapı? Kaç dakikada ben bu yapıdan yangın olunca kaçabiliyorum? Kaç şiddetinde bir depreme maruz kalırsa bu yaşadığım şehir, bu coğrafya, bu yapı ayakta kalıyor mu? Bütün telaşımız bu. Yapıyı görüyorsunuz, ahşap ve dışında güzel bir çinko uygulama yapılmış. Çünkü ahşabı her zaman doğal bir malzeme olduğu için doğrudan gelen, içine hapsolan, doğrudan gelen sudan değil ama içine hapsolan sudan korumak zorundayız. Lamine ahşap kirişler, yine çapraz lamine ahşap panellerden oluşan muhteşem bir spor kompleksi ve bunu biraz daha dışarıdan fotoğrafladığınızda aslında o coğrafyada, o alanda bir böcek gibi oturduğunu görüyorsunuz tasarımcının deyimiyle. Bir diğer apartman Kanada'dan Origin 13 adını verdikleri 13 katlı bir apartman. Bunu 2016 yılında ziyaret etmiştim şantiyesini. Çapraz lamine ahşap dediğimiz, şurada gördüğünüz beton blok gibi çalışan bir çağımızın betonu diye adledilen bir ahşap, endüstriyel bir ahşap. 14 tane, 94 tane dairesi olan yaklaşık 41 metre yüksekliğindeki bir yapı, 13 katlı bir yapı. O yüzden de adı Origin 13. Bu yapı inşa edildiğinde Kanada'nın Quebec eyaletinde 13 katlı yapıların inşası için izinler çıktı. Yapının içinden fotoğraflar, duvarlar, tavanlar, döşemeler tamamen ahşap. Başka bir yapı Arbora, yine Kanada'da, Montreal'de. Çok büyük bir yapı, o yüzden büyük ödüller aldı. Çünkü içerisinde 272 tane işte kiralanabilir alan, işte bir yaklaşık 600 bin metrekarelik bir alan ahşapla inşa edildi. Bir konut projesi bu. Çok katlı diyemeyiz belki, 8 katlı bir yapı. Tamamen ahşapla inşa edildi ve Montreal'de o da mevzuatları değiştirdi. Şimdi mevzuat konusu önemli. Bugün denetmen, yani binaları kontrol eden teşkilatları da bekliyoruz. Birkaç arkadaşımız da burada. Kim neye bakarak onay verecek binaya ya da yangın güvenliğine, hangi mevzuata bakarak onay verecek? Çünkü biliyorsunuz kötü yangın tecrübeleri var bu coğrafyada yakın zamanda yaşadığımız. Bakın, bir otel burası. Biraz kuzeye gidiyoruz, Aspen'e. 2013 yılında Aspen'de bir otel, birkaç gece benim de konakladığım bir ahşap yapı. Ama bir mimar ve mühendis kendisine kullanım yeri isteklerine göre ahşap seçeceğim sorusunu sormalı her zaman. İşte bu çok katlı yapıyı hem mekanik özellikleri açısından hem de deprem güvenliği ve hem de yangın güvenliği açısından bu kolonların, büyük dolu kütüklerin taşıdığını hesaplamışlar. Ve hemen bakmanızı istiyorum. Aslında burası aynı zamanda bir şömine. Yani yangının hani aman şömine koymayalım, ilk buradan tutuşur dediğimiz yer bu otelin girişi. Kahve çay içtiğimiz, dinlendiğimiz, kayaktan sonra dinlendiğimiz yer. Ve sol taraftaki fotoğrafa bakın, hiç de az katlı bir yapı değil. Tamamen ahşap bir yapı ve insanlar büyük ahşap kütükler diyelim, büyük ahşap ağaçlar üzerinde taşınan bu yığma yapıda burada çay kahvelerini güvenle içiyorlar. İşte o az evvel gördüğümüz ahşaptaki kömürleşme etkisi. Kesit ne kadar geniş olursa yangından kaçış için yapının yanmayan kısmı o kadar fazla olduğu için size süre o kadar çok veriyor. Bir diğer proje, enteresan bir proje. 2020 yılında yılın yapısı ilan edildi İsveç'te. Sederhusen, yani sedirle yapılmış bir yapı. Aslında yapı CLT dediğimiz çapraz lamine ahşapla inşa edildi.
Fakat dışında şu gördüğünüz sedir kaplama, yani sedir kerestesinden dış cephe kaplamaları yapılarak inşa edildiği için Sederhusen adıyla biliniyor. Ve bu bütün kaplamalar yapının içerisinde duvarlara dokunabilirsiniz. Ahşap duvarlar var. Bütün kaplamalar yangın geciktiricilerle, ahşabı yangına karşı daha çok koruyan kimyasal maddelerle muamele edildi. Başka bir yapı, biraz geziyoruz yine İsveç'ten. Son seyahat yeri Nisan ayında İsveç olduğu için İsveç fotoğrafları daha fazla. White Architecture adında. Bizlerin de Arc Design Timber Talks'ta misafir ettiğimiz Robert Schmitz ve Robert Schmitz ve arkadaşlarının tasarımı. Bir çok katlı yapı. Skellefteå, İsveç'in kuzeyinde küçücük 70 bin nüfuslu bir kasabada, bir şehirde, bize göre bir kasabada bir ahşap yapı inşa ettiler ve dünyanın dört bir yanından insanlar bu yapıyı görmek için, mimar ve mühendisler bu yapıyı görmek için o şehre geldiklerinden şehrin ekonomisine de olumlu katkılar sağladılar. Oldukça güzel, işte hem iç mekanından hem dış mekanından, hafif karlı bir günden fotoğraflar görüyorsunuz ve müşterisi bir belediye. Biz bu etkinliği yaparken belediyeleri de buraya davet ettik. Umuyorum arkadaşlar gelecek. Ve belediye bir müşteri. Kimin müşterisi? Bir ahşap yapı tasarlayan mimarlık ofisinin 2021'de tamamlanan yaklaşık 30 bin metrekarelik bir alanda ahşap inşa eden bir ofisin müşterisi. Ve bu yapının bir seyir terası var. Yani sol tarafta gördüğünüz fotoğrafta 9. kata çıkıp işte orada yürüyüp şehri görebileceğiniz, yapının yüksekliğini algılayacağınız ve yapının ana strüktürüne dokunabileceğiniz bir deneyim yaşıyorsunuz. Burada da yine yapının girişinde yapı hem belediye tarafından hem de otel kısmı da yüksek katlı binaları da bir ahşap otel olarak kullanıyor. Yani kamu özel yapıyı birlikte kullanıyor. Değişik bir birliktelik. Burada arkada bir avize gibi bir şey var. Ahşabın kalbi diyorlar buna. Tavanda asılı durana. Kinetik ahşap enstalasyon ahşap yüzeyini açar ve tekrar kapanır. Bir enstalasyon bu. Ama bu bize ahşapla ölçülebilir, hesaplanabilir bir sistem kurulduğunu gösteriyor. Yapı içerisindeki iklimlendirme, burada gördüğünüz avizenin ince ahşap kanatlarının açılıp kapanmasıyla bir akıllı sisteme çevrilmiş ve ahşabın kalbi, yapının akıllı enerji sistemine bağlı diye de tasarımcılar tarafından anons edilmiş. Bu yapının gezme fırsatı ve dinleme fırsatı bulduğum için şanslıyım ama bu noktasına, yani ahşabın akıllı malzeme organik olduğu için de akıllı, siz biz gibi, ama akıllandırılabilen detaylarla da güzel olduğunu anlatmak istiyorum. Ahşapla büyük işler yapabilirsiniz ama bunların en büyüğü de herhalde bir havalimanı tasarımı olur. Neden bunu koydum? Çünkü Nordic Office of Architecture bugünkü İstanbul Havalimanı'nın, yeni havalimanımızın tasarımcısı aynı zamanda. Yani Oslo'da Gardermoen Havalimanı, ki ben 2013 yılından beri defaten gidiyorum, hala yeni ekler yapılıyor. Ahşap yapının yaklaşık 35 milyon yolcu tarafından her yıl deneyimlendiği bir yer aslında. Yani her yapı, İçinden her geçen insan için bir deneyim. Ben öyle görüyorum ve burada 91 metrelik bir açıklık var. Lamine ahşap, çelik konstrüksiyonlar, harika bir ahşap kurgusu ve bir havalimanı. Binlerce insanın yürüdüğü, bastığı, bazen uykusuz, bazen sevinçli, bazen hüzünlü zaman geçirdiği bir yer. Ve bu yapı strüktürünün, elemanının devasalığını gösteren bir fotoğraf. Lamine ahşap. Yani tasarımda sınırsızsınız. Sınır sizsiniz aslında. Siz ne istiyorsanız ahşapla tasarlamak, bunu bir fabrikada, mesela bu örnek Almanya'da üretilip Norveç'e taşınıp, altta notu var, işte -8'de rüzgarlı bir Ocak gününde monte edildi. Yani koşullar zorlayıcı değil ahşap için. Önemli olan baştan masada doğru tasarlamak, doğru hesaplamak ve bunun çok disiplinli bir iş olduğunu unutmamak. Yani ben yaptım değil, biz yaptık, birlikte yaptık.
İnşaat mühendisimizde, deprem mühendisimizde, işte yangın güvenliğini dikkate alarak çok disiplinli bir kurguyla yaptık. Bir cami var. Bunu yıllar evvel 2019'da daha önce düzenlediğim, içinde bulunduğum grupla düzenlediğim sempozyumlarda da sunma fırsatı bulmuştuk. Yani mimarlık ofisi gelip anlatmıştı. Marks Barfield Mimarlık Ofisi, Londra merkezli bir mimarlık ofisi, bir yarışma projesi başlatılıyor ve onun birincisi oluyorlar. Cambridge'de bir cami bu. Artık lamine ahşabın üst üste 4 santim 4 santim ahşap parçalarını yapıştırmanın ötesinde istediğiniz detayda üretildiğini gösteren bir fotoğraf. Bir cami inşası. Ahşabımızı her zaman inşa ederken de koruduğumuzu gösteren, üzeri koruma altına alınmış ahşap duvarlar ve şahane bir tasarım. Buradan nereye geleceğiz? Buradan depreme geleceğiz. 6 Şubat depreminden sonra Hatay'da biliyorsunuz pek çok, yani aslında bütün illerde pek çok acı kayıp yaşadık. Ve yapılarımız da etkilendi. Tarihi yapılardan biri Habibi Neccar Camii. Habibi Neccar Camisi'nin kubbesi Türkiye'deki firmalar tarafından, hani benim ana konum Türkiye'de ne oluyor idi, Türkiye'deki ahşap uygulayıcıları tarafından ahşap olarak çağdaş malzemelerle tasarlandı. Çünkü oradaki bilim kurulu kubbeyi hafifletme kararı aldı. Çünkü multidisipliner bir iş ahşap inşa etmek. Yeniyi de yapmak, eskiyi de restore etmek. Ve bu kubbe Türkiye'deki mimarlar tarafından tasarlandı, mühendisler tarafından hesaplandı ve uygulamacılar tarafından da alınıp yerine konarak yapı yeniden inşa edildi. Yani 2019'da ben Cambridge Camisi'ni anlattırarak, yani Cambridge Camisi'ni dinleyelim, öğrenelim dediğimizde bugün 2025'teyiz. İşte 6 yılda biz de benzer uygulamaları bu coğrafyada yapabilir hale geldik. Bu da ahşap endüstrisindeki büyümeyi, özellikle 2018 yılında hızlı bir yapılanmayı gösteriyor. Başka yapılar var. Az önce size 13 katlı, 14 katlı örnekler gösterdim. Yine başka bir firma Bodrum'da 6 tane 2 katlı CLT ahşap konut projesi başlattı. Küçük bir site ama bu bir başlangıç. Yani 1999 Marmara depreminin ardından ahşap yapılara bir ilgi olmuştu ve Göktürk'te bir ahşap yapı firması Kanada'dan gelerek bir site yapmıştı. Biz ardından 2000-2001 yılında ahşabı çok konuşmaya başlamıştık. Şimdi o dönüşümün daha hızlı bir şekilde olduğunu göreceğiz. Niye? Artık devlet ahşaba sahip çıktı. Yani ahşapla çalışanlar, işleyenler, ahşapla tasarlayanlar kendi çabalarıyla, eğer müşterilerini ahşaba ikna edebilirlerse ahşapla tasarlıyorlar. Bugün de öyle. Ama Orman Genel Müdürlüğü yaşanan 6 Şubat depreminin ardından çok sayıda orman mühendisini, çok sayıda memurunu bu depremlerde kaybetti. Hal böyle olunca da ahşabın ana kaynağını üreten müdürlük, Orman Bakanlığı dedi ki biz artık lojmanlarımızı ve ofislerimizi özellikle deprem bölgelerinde ahşapla inşa edeceğiz diye çok sayıda ahşap yapıyı bu bölgede yaptılar, tamamladılar ve bunun o kurum için bir ilk olması, şartnamelerin eksikleri olabilir, var, bizler de söylüyoruz. Eksikleri olmasına rağmen, tasarımsal sorunlar olmasına rağmen biz yapılarımızı ahşap inşa edeceğiz diyen bir otoritenin, iradenin olması, ahşapla mücadele edenler, benim gibi ahşabı anlatmaya çalışanlar için çok değerli. Restorasyon çalışmalarında ahşabı İstanbul'da çok görüyoruz. Ahşap Türkiye'de nerede? Bugün ben 10 tane çalışma sadece İstanbul'da söyleyebilirim size. Yani geniş açıklıkları ahşapla, geniş açıklıkları ahşap makaslarla geçtiğimiz saray yapıları var bugün. Bu salonda yapan arkadaşları var. Ya da başka bir özel mülk, Zeytinburnu'nda bir eski fabrika binasının dönüşümü.
Bunlar ahşapla devam ediyor. 12. Kalkınma Planı'nda ahşabın altı çizildi. Bu kalkınma planı bakanlık tarafından hazırlanan bir strateji. 2024-2028 ve burada Yıldız'da diyor ki konut ve iş yerlerinde ahşap kullanımı yaygınlaştırılacaktır. Tamam, biz artık konferans salonlarımızı, üniversitemizin spor kompleksini, işte tarihi yapımızın bir Topkapı Sarayı'ndaki bir yapının çatı makaslarını ahşapla inşa ediyoruz. Depremde yıkılan bir Habibi Neccar Camisi'nin kubbesini ahşapla inşa ediyoruz. Ama artık konut ve iş yerlerini, Wood City projesinde olduğu gibi 2000 konut, 7000 ofis. Çok yakın zamanda benzerlerinin de bu coğrafyada olacağına inanıyoruz. Çünkü bir ahşap yapı yönetmeliği, ahşapla yapım esaslarını içeren bir yönetmelik 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girdi. Artık ahşap yapıyla ilgili bir yapı yönetmeliğimiz de var. Peki bu kaynaklar nereden gelecek? Ya bu kadar güzel ahşap diyorsunuz ama hepsi de ormanlardan geliyor ve biz bu ormanlarımızı yok etmeyeceğimiz miyiz sorusunun cevabı hayır. Çok net hayır. Şu anda kalkınma planları içerisinde, kalkınma ajansları içerisinde Türkiye'nin dört bir yanında OSB'ler içerisinde, organize sanayi bölgeleri içerisinde ahşap atölyeleri, ahşap işleyen küçük işletmeler ve büyük fabrikaların kurulması için devlet tarafından bir takım teşvikler var. Teşvikler planlanıyor, planlanan işler var ve aslında şu anda ben konuşurken sadece 2 dakikada 20-25 metrekare, küçük bir ahşap ev yaklaşık 20-25 metreküp ahşap harcar. 2 dakikada 2 ahşap ev yapacak kadar ormanlarımız büyüyor. Önemli olan bizim merkezimizin de kuruluş yönetmeliğinde yazan sürdürülebilir orman yönetim planlarıyla bu ormanların daha verimli, daha etkili hale getirilmesi. Yani orman varlığımızın azalması söz konusu değil. Dakikada 2 ev, küçük ahşap ev üretecek kadar bir ahşap bu ormanlarda üretiliyor. Ve şu anda kendi kendimize yetmeye ve bunu nasıl, daha 10 yıl sonra nasıl yetiririz, 50 yıl sonra nasıl yetiririz'in planları yapılıyor. Bir de bir gelişme daha var. Biliyorsunuz başta gösterdim. Her şeyin bir standardı var. Bir EN, Avrupa normu var. Her şeyin bir yasası, prosedürü, bir yönetmeliği var. Biz Türkiye coğrafyasında yetişen ağaçların mukavemet sınıflarını geçtiğimiz yıllara kadar, 2 yıl öncesine kadar çok hakim değildik. Tabii ki orman endüstri mühendisliği literatüründe bunlar vardı ama bunlar belgelenmiş değildi. Şimdi artık kendi coğrafyamızdaki doğal yetişen ahşap türlerinin, karaçamın, kızılçamın, göknarın, ladinin, sarıçamın ve sedirin mukavemet değerlerini biliyoruz. Bu mukavemet değeri mühendislik hesabı yapanlar için çok değerli. Yani C30 betonu, C60 mı, C24, GL24 mü, 28 mi? Yani ahşabın mukavemet değerini artık bildiğimiz masif ahşabı tanıdığımız bir yerdeyiz. Ahşap yapı yönetmeliğimiz var ve bilimsel çalışmalar giderek artıyor. Merkez sizleri aynı zamanda bir açık çağrı da yapsın. Her türlü ulusal ve uluslararası projeniz için ortak olmaya, yönlendirmeye, birlikte çalışmaya hazır. Bu çalışmaların artması, yönetmeliğin olması, standarda dair bazı çalışmaların yayınlanmış olması ve artan bilimsel çalışmalar sanıyorum ki ahşapla gördüğünüz gibi fotoğrafta bir köprü oluşturacak. Merkezin hedefi de bu. Yapan, işleyen, tasarlayanla, üretenle, inşa edenle doğru ve iyi ve güzel için bir köprü oluşturmak. Teşekkür ederim. Şimdi seminerimiz devam ediyor ve tabii burası çok karanlık olduğu için okuyamıyorum. Şimdi okuyacağım. Ahşapta tasarım ve mevzuata uygun yangın koruması sunumu yapmak üzere Avuti Kalya'yı kürsüye davet ediyorum.